Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me, I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. I do what I love and hope you will love me. I face this nightmare, no I am not running. Herkese selamlar. Yine Rize'de güzel bir dalış günüyle sizlerle beraber olacağız. Bugün güzel bir balık tarifi yapacağım. Ne yapacağım diye soracak olursanız balıktan köfte yapacağım. Nasıl köfte olacak? Onu beraber izleyeceğiz tabii ki. Balık köfteyi de ızgara yapacağım. Bakalım güzel karelerle inşallah sizlerle beraber olalım. Hazırlıklarımız başlasın. Yola koyulalım. Bu sefer yere inmeden hallettik. Şimdi ise merak eden arkadaşlar için aracı nasıl kullanıyorum diye tekrardan göstereceğim. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada bir tane kol tertibatı var. Bu kol tertibatında iki tane çubuk iniyor. Biri gaza, biri frene iniyor. Aynı terazi gibi. Buradan kolu ben bastırınca frene basmış oluyorum. Aynı şekilde bu kolu çekince gaza basmış oluyorum. Yani şu şekilde fren, gaz, fren, gaz. Bu arada bu kol tertibatın aracı taktırmadan önce belli resmi işlemlerden geçmesi gerekiyor. Projesini makine mühendisi tarafından çizdiriyorsunuz. TS mühendisi onaylıyor. Onayladıktan sonra aracınız sıfırda olsa tekrardan muayeneye giriyor. Yani aracın bu kol tertibatını ruhsata işletmek zorunda kalıyorsunuz. Bir tane takipçim demiş ki abi bazen tekerle kullanıyorsun arabayı. Bunu nasıl başarıyorsun falan demiş. Evet çok güzel yakalamış. Helal olsun kendisine buradan. Onu da şimdi gösteriyorum tekerle nasıl kullanıyorum diye. Düz yolda giderken tek elimle şu şekilde tutabiliyorum direksiyonu. Şöyle gaza basarken baş parmağımla da şu şekilde tutabiliyorum direksiyonu. Bu artık kendi geliştirdiğim farklı taktikler oluyor. Zaten araçta hız sabitleyicisi olduğu için otoyolda çok fazla problem çekmiyorum. Bu şekilde gaz veriyorum ve yoluma devam ediyorum. Bu arada Mustafa Beyaz kimdir diye merak eden arkadaşlarımız oldu. Tabii ki merak etmeleri gayet doğal. Ben bunları hoş karşılıyorum. Şu anda belli bir süre daha bu şekilde video yapmayı düşünüyorum. Bu videoları yaptıktan sonra güzel bir vakit bulunca detaylı bir şekilde Mustafa Beyaz kimdir, bu hayatını nasıl bu şekilde devam ettirebildi, nasıl bunları başardı, nasıl bunları yapıyor diye güzel detaylı bir video hazırlamak istiyorum.
Ama bu video için çok acele etmeyeceğim maalesef. O yüzden merak eden arkadaşlar için bu konuda biraz sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Mustafa Beyaz'ı izlemeye devam edin. Güzel videolarımız gelecek inşallah. Benimle beraber olun. Hep beraber, yüksek enerjimizle beraber videoları gelsin. Siz de izlemede kalın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bu kadar. Şu anda limana geldik. Sürekli aynı limana gelmemin sebebi buradan atması biraz kolay oluyor. Diğer taraflardan da atabiliyoruz da uğraştırıyor bizi, biraz yoruyor açıkçası. Bot hızlı olduğu için istediğimiz meraya gidiyoruz zaten. Şu anda kardeşim botun arkadaki kancalarını söküyor. Sağ olsun, yeri geldiği zaman yardımcı oluyor bana, yani her şeyi ben yapmıyorum her zaman. Tamam mı? Tamammış. Basını taktın mı botun? Bu yenmez, yenmez. Yenmez oğlum bu. Gel. Gel. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Sen de mi dalış yapacaksın? He? Dalacak mısın sen de? Küçük el pompamızla tüplerimizi sertleştiriyoruz. Eğer tüpler sert olmazsa botumuz düzgün bir şekilde gitmez. Onu da ayarlıyoruz bu şekilde. Ondan sonra bu şekilde
anda kamp alanına geldik. Burası Çayeli Tüneli'nin arkası. Birazdan buraya yerleştikten sonra balıklarımızı orada balık köfte yaparak yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Doğal kayalıklar, daha doğal ortam tabii. Daha güzel oluyor. Bakalım. Keyifler nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Evet. Balıklarımızı burada yiyeceğiz. Bugün bayağı bir daldık. Ama fazla balık vuramadık. Şöyle 2-3 parça balığımız var. Bir tane böyle sivri burun karagöz. 2 tane de kefalimiz var burada. Bunları köfte yapacağım bugün. Sabahtan beri dalıyorum, vallahi çok acıktım. Doğrama tahtasını unuttuk. Biz de botun küreğiyle küreğin üzerine doğrayacağız. Bazı arkadaşlar kefalin pis olduğunu söylüyorlar. İşte pis yerlerde olur falan diyorlar. Kefal aslında pis değil. Akarsu ağızlarında olmayı sever. Ama birçok balık akarsu ağızlarında olmayı sever. Bunun içerisinde barbun da var. Levrek de var. Yani akarsu ağızlarında olmayı seven birçok balık türü var. Ama kefalin tek bir ayrıcalığı var. Kumu süzdüğü için bağırsaklarında kum olur. Yani bu şekilde besleniyor. Bilakis barbun da aynı şekilde besleniyor. Bunun kokmamasını istiyorsanız balığı taze bir şekilde karnındaki kumu boşaltmanız gerekiyor. Derileriyle, kılçıklarıyla suya atarak arıya alerjim olduğu için arıdan biraz korkmak zorunda kalıyorum.
balığın tam şu çizgi kısmında ince kılçıklar olduğu için bu taraftan tekrar kesmek zorunda kalıyorum. Evet. Balığın sadece böyle kılçığı kalıyor. Bunu da denize atıyoruz ki diğer balıklar yararlansın diye. Onu birazdan bir güzel yiyecekler. Herkes nasibini alıyor. Bu bayat ekmekleri rondoya çekip buzlukta bekletebiliyorsunuz. Böyle hazır halde bekletip isterseniz normalde etle yapmış olduğunuz köfteye veyahut da balıkla yapmış olduğunuz köfteye de kullanabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde başlıyor. Halis zeytinyağı. Eğer zeytinyağını bol dökmezsek büyük ihtimalle kuruyacaktır. Çünkü ızgarada yapacağız. Biraz daha tabağımız büyük olmalıydı.
tane yumurta. Yumurtayı tutsun diye kırıyoruz. Yumurtayı kırmazsak tutmaz. Karabiber. Tuz. Ve sarımsak. İnşallah tadı güzel olur. Aman. Rize'de hava erken kararıyor. Bugün geç kaldık maalesef. Bir tadına bakayım mı? Bu ne ya? Harbi bu işi biliyormuşum ha. Ah, harika bir masa yaptık burada.
10 numara oldu gerçekten. Yaklaş biraz. Çay olmadan olmuyor ya.